Kraliyet yıldızı ile birleşen bu süper dolunay artık geçmişten bugüne kadar gelen tüm etkilerin büyük bir bitiş, bir final ve bir sonlanmanın işaretidir. Yanlış yaparsan bedel ödersin. Şimdi yay dolunayı keskin bir yol ayrımıdır yani. 2027'nin ortalama sonlarına kadar Kraliyet yıldızı önemli finaller getirecek dünya genelinde. Sahneyi Trump başlattı. Putin ve Çin sahneyi kapatacaktı. Belli yöneticilerin ya da din adamlarının önemli toplumdaki söz sahibi olan, buna iş adamları, toplumda kitleleri sürükleyen dünya geneli belli insanlar düşünebilirsiniz. Orada keskin bir yol ayrımı. Kiminin artık devri daim kapanıyor. Yay hukuk demek. Bütün hepsinin yavaş yavaş Mayıs sonu Haziran başı ortaya çıkacağını göreceksiniz. Yay dolunayında hangi burçlar burayı daha iyi değerlendirmeli? Gökyüzü diyor ki kangren olan kolları kesin atın. Merhabalar, hoş geldiniz. Çok özlediğiniz bir isimle beraberiz. Nokta atışı öngörüleriyle Sinan Hocam bizlerle beraber. Hoş geldiniz hocam, sefalar getirdiniz. Hoş buldum Aysu. Seninle program yapmak çok güzel. Öncelikle onu söyleyeyim. Çok teşekkür ederim. Sizleri yeniden görmek çok güzel burada. Hatırlayacaksınız Trump'a suikasti biz ta Şubat aylarında konuşmuştuk. Yine savaşı bilmeniz, Macaristan'daki seçimleri konuştuk. Hepsi ne dediyseniz nokta atışı. Yani evet. Fazlası var, eksiği yok. Nokta atışı diye açtım yayını ama Tabii. Şimdi neler olacak hocam? Gökyüzü bize neler söylüyor? Önümüzdeki bir ay içinde neler yaşayacağız? Sizden dinleyelim. Çok güzel. Şimdi bir Mayıs döngüsünün sonuna doğru yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Ve bu sona doğru bir kraliyet yıldızıyla birleşen bir süper dolunay var. Şimdi kraliyet yıldızıyla birleşen bu süper dolunay 9 derece yay ekseninde ve Antares kraliyet yıldızı üzerinde gerçekleşecek. Ve bu kraliyet yıldızındaki finalleyen önemli süper dolunayın etkisi artık geçmişten bugüne kadar gelen tüm etkilerin, yani üst kademede, yaşamsal dünya genelinde, hani kişiler bazında üst kademelerin tamamen yavaş yavaş artık son durağa doğru geldiğini gösterir. Antares'teki dolunay büyük bir bitiş, bir final ve bir sonlanmanın işaretidir. Tabii aynı gün hemen düğmeye basınca gerçekleşmez. Gökyüzünün tabii aramızda bir ışık hızı, yani milyonlarca yıllık bir ışık hızına sahibiz. O ışık hızının dolunay enerjisinin gökyüzünden yansıması ve insanlığa, yeryüzüne o enerji olarak gelmesi, bir de özellikle kraliyet yıldızında, hani tepe noktasında olması burada çok önemli finallerin yaklaştığını söyler. Şimdi Mayıs'ın sonu Haziran'ın başı önemli finaller geldiğine göre o da yaklaşık transit kraliyet yıldızları 6 ay ve 1 veya 1,5 yıllık döngüde çalıştığına göre 2027'nin ortalama sonlarına kadar Kraliyet yıldızı önemli finaller getirecek dünya genelinde. Bu dünyayı kapsayan herkesi, hepimizin yaşamlarında, ülkelerin yöneticilerinde veya işte yaşamlarımızın iç enerjilerinde, hayatta aldığımız kararlarda çok önemli böyle özel transitler göreceğiz. Yani bitişler ve sonlanmalar göreceğiz. Artık kararlar bitecek, uygulamaya geçilecek. Bazen devri daimler olacak ama bazen de alınan kararlar keskin bir şekilde uygulanacak. Dolunay bunu gösteriyor. Şimdi Dolunay'a doğru giderken gökyüzü açılarını manevi bir alana verdi. Medusa'nın kesik başından sonra iyileşme, Mars-Şiron kavuşumundan sonra iyileşme başlar. Gökyüzünde bir iyileşme, evrene bir iyileşmeye gelir. Ama iyileşme der ki artık şu günden itibaren belli bir dönem iyilerin %100 kazanacağını, kötü enerjini %100 kaybedeceğini söyler. Net. Şimdi Medusa net bunu gösterdiğine göre ve Dolunay da bunu ifşa edeceğine göre, gök ilimine göre şöyle diyebiliriz. İyi şeyleri düşünen herkes iyilik ve iyiler kazanacak kesinlikle. Negatif düşünen, kötülük yapan insanlar da enerjileri direkt kendisine çarpacak ve o enerji negatif ve kötülük üreten insanlar bedel ödeyecek. Bu
düşünce ve niyetin okunmasıyla alakalı. Yani evrene verdiğin iyi niyet veya negatif niyetin etkisiyle alakalı. İşte insanlar şimdi ayrıma giriyor. Yani evren ve yeryüzü ayrıma giriyor. İyi yönetenler, kötü yönetenler. İyi insanlar, kötü insanlar. İyilik mi, kötülük mü kazanacak şeklinde bir bedel ödetici bir hesaplaşma döngüsüne giriyor. Gökyüzü bize ne diyorsa biz matematik olarak yeryüzünde bunu insanlara anlatıyoruz veya gösteriyoruz. O zaman gökyüzü bedelsel dönemi anlatıyorsa, bir bedel ödetmeyi anlatıyorsa insanlar bugünlerden itibaren artık iyi düşüncelere geçmeli. Yani kötü düşünceleri, art niyetleri bir kenara bırakmalı. İyimser enerjiler üretmeli ki gökyüzünün bumerangı direkt kişinin kendisine dönüyor. Bu enerjiyi doğru bir şekilde okumak ve doğru bir şekilde yönlendirmek gerekiyor. Yani aslında tamamen bir paratoner gibi iyiyi de çekeceğiz, kötüyü de çekeceğiz. Hem bireysel hayatlarımızda hem de dünyada. Evet. Öncelikle kraliyet bunu söyler. Evet, buyur. Evet. Şimdi mesela biz dedik ya dünyada hani iyi ve kötünün savaşını göreceğiz. Evet, İyilik kesinlikle. kazanacak, kötüyse de kötülük kazanacak. Şimdi ya kötülük yapanlar, mesela Trump savaşı başlattı. Her yönden yapıyor. Hem psikolojik savaş yapıyor hem de malum ülke birleşti vesaire. Ne olacak? Kendine de çekecek mi Daha bunu? da negatif enerjiyi arttıracak ve bütün negatif enerjiyi kendine çekecek. Yani şu an kader kendi elinde. Eğer negatif enerjiyi kendine çekerse, kötülükleri arttırırsa, bu potansiyel enerji, kötülük enerji devam ederse negatif tabloları kendine çekecek. Suikast olabilir, hastalıkla boğuşabilir, başına bir şey gelebilir ya da herhangi bir şekilde kendi hayatında bazı düzensizlikler oluşabilir. Beklenmedik döngülerle bir takım elinden imkanlar gidebilir. Yani kendisi iyi çalışırsa iyi enerji alır, kötü çalışırsa kötü enerji alır. Şimdi bir şeyi başlatmak güzel bir şey ama iyi bir şeyi başlatmak güzel. Kötü bir şeyi başlattığın zaman negatif etkisini alırsın. Hatta bir sene önce yaklaşık senin yine programlarında Trump seçimi kazanacağını söylemiştik ama her şey seçimi kazanmakla bitmiyor. Seçimi kazanacak ama arkasından gelen enerji o kadar sıkıntılı ki, haritası o kadar zor ki bu devri bitirebilir mi? Bu devri sağlıklı, suikastsiz, enerjisiz bitirebilir mi? Dedik ve bir takım olayların olabileceğini söylemiştik. Suikast de dahil. Nitekim Nisan ayında dediğimiz nokta atışıyla çıktı ve gerçekten bir suikast de oldu. O şey değil, gerçek bir suikast. Haritalarda görünüyor. Ve biz de onları görmüştük zaten ama daha devamları, sıkıntılı devamlar gelebilir. Yani iyi düşünürse, iyi enerji verirse, savaşı barışa çekerse kazanır. O zaman negatif enerjiden kurtulur. Hiçbir şey başına gelmez. Şimdi gökyüzü diyor ki sen ne düşünürsen, hangi eylemi yaparsan herkes için söylüyor. O döner bumerang gibi sana geri gelir diyor. Trump'ın haritası bunu destekliyor mu? Yani sürekli bir suikast girişimi oluyor. Trump'ın haritasında bu daha... İşte kötü enerjiyi çalıştırdığında o kötü enerji bumerang gibi ona dönüyor işte. Ben Dönecek. bir ara dedim acaba bunu kendi kendine mi yaptırdı dikkat çekmek için Yok, falan. kendi kendine öyle bir riske girmez kimse. Kendine yapmaz. Kendi başkasına yapabilir. Kendine öyle bir enerjiyi kimse vermez. Çünkü bazen verdiğinde bir senaryo ters tepebilir, kurşun sekebilir. Hiç belli olmaz. Hiç kimse kendine negatif yönde suikast enerjisi yapmaz. Çünkü öyle durumlarda neyin nereye doğru gideceğini kader belirler. Sen biri için bunu düşünürsen o ya da bir senaryo kurarsan o senaryo birdenbire sana gelir vurabilir. Gerçekten vurabilir. Evet. Bu çok tehlikeli bir durumdur yani. Hazır Amerika'dan açılmışken konu, tabii orada olan olaylar dünyayı da etkiliyor, Tabii, ekonomiyi de kesinlikle. etkiliyor, Tabii. doları da etkiliyor. Mecburen konuşacağız. Tabii. Şimdi mesela Trump ta geçtiğimiz çok dönemlerde şey yapmıştı, kendini Papa gibi Beyaz Saray'da kutsatmıştı. Doğru. Şimdi Papa'yla da arası çok iyi değil. Acaba o tarafta da bu düzende Papa tarafında, Vatikan'da sıkıntılar olacak mı? Şimdi şöyle düşün. Tabii ki sıkıntı. Dinsel konularda yay dolunayı dinde devrim. Dinde büyük yeni kararların ortaya çıkması. Yay din demektir zaten. Manevi duyguları gösterir ve dinsel devlet görevlerini ya da din adamlarının çıkışlarını gösterir. Yay dolunayı mesela. Yay dinle temsil edilir astrolojide. Zaten söylediğimiz süper dolunayın etkisinde din adamlarının ortaya çıkması, bazı din adamlarının devrinin daim olması, bitişi, sonlanması, yani din adamlarının sahneden bazılarının çekilmesi, bu bütün dünya din adamları için geçerli. Ortodoks ruhani liderinin kendine dikkat etmesi lazım, Bartolome olsun. Ya da işte Papa'nın alacağı bu dönem vereceği nokta atışlı kararlar. Papalık müessesesinin yay dolunayı kraliyet yıldızında vereceği
deklare çok önemli. Çok O ters döngü, düştüler çünkü. tabii artı eksi 5 gün vereceği deklare çok önemli. Katoliklerin, Katolik kilisesinin alacağı kararlar çok radikal. Ya da diğer dinlerdeki diğer dini mensup yerler, tarikat liderleri, cemaat liderleri, zaten yay dolunayında çoğu gündeme gelecek. Yani bir dinsel bir enerjinin sonlanması ya da bir enerjinin yeni bir formata geçmesi söz konusu. Yay hep dolunaylarda bu tarz şeyleri ortaya çıkartır. Dinsel çıkış, din adamlarının çıkışları veya bazı kayıplarını gösterebilir. Şimdi buradaki döngü şu, Trump üzerinden gidersek. Buradaki açılara biz baktığımızda, gök bilimine göre matematik açılara baktığımızda kestiği noktalar, mesela Kanada, Amerika, Güney Amerika kıtası üzerinden çok geçiyor. İşte iç bölgelerden çok geçiyor. Belli ülkelerin şeylerinden üzerinden çok açı geçiyor. Şimdi Trump'ın haritası çok tetikleniyor. Bir de Aslan Güneş tutulmasının etkisi artık görmeye başladık. 12 Ağustos'taki tutulma etkisini şimdi göstermeye başladı. Trump'ın da tam önemli derecesi 12. evinde gerçekleşiyor. Şimdi bu tarz açılar bir takım olguların değişim ve dönüşümünü yanlış yaparsan bedel ödersin, iyi bir enerji yaparsan mükafatını görürsün gibi çok güzel enerjiler getirir. Şimdi yay dolunayı burada keskin bir Mayıs sonu Haziran başı keskin bir yol ayrımıdır yani. Herkes için, her karar için. Hangi evinizde bu dolunay gerçekleşiyorsa orada bir keskin yol ayrımına girersiniz kesinlikle. Hangi ülkeler riskte? Yani ülkeler derken aslında burada Daha zor geçirecek etkileri. Kanada, Amerika'nın etkisinin olacağı, Kanada, Orta Amerika ülkeleri, Güney Amerika, Latin ülkeler, işte Uzak Doğu'daki bazı ülkeler, özellikle Ukrayna çok devreye girebilir. Rusya, Ukrayna, unutulmuş bir Ukrayna savaşı, hani böyle sessiz sedasız yürüyen bir Rusya-Ukrayna savaşı tekrar kıvılcımlanabilir. Tekrar orada bir aksiyon görünebilir. Bu işte Orta Doğu'daki kıvılcım tekrar etrafa saçılabilir. Çünkü İsrail'in haritasında da Medusa'nın kesik başından sonra bir enerji var, harekete geçme var. Bu süreçte Mayıs-Haziran arası İsrail'de tekrar bir ateşli bir enerjiye geçecek, saldırmaya. Ve o enerji bütün hepsini otomatikmen tetikleyecek. Yani kraliyet yıldızında şunu söyleyelim. Bazı döngüler, liderler ya da yöneticiler ya da işte savaş komutanları, işte komutanlar vesaire, askerler, belli yöneticilerin ya da din adamlarının önemli toplumdaki söz sahibi olan, buna iş adamları, toplumda kitleleri sürükleyen, dünya geneli belli insanlar düşünebilirsiniz. Orada keskin bir yol ayrımı, kiminin artık devri daim kapanıyor. Yeni bir döngüye doğru geçecek. Bu kesin bir yol ayrımı. Kesin bir yol ayrımı. Evet. Şeyi söylemeyi unuttum programın başında arkadaşlar. O zaman hadi canım bu kadar da olur mu demişlerdi. Maduro olayı mesela. Biz Evet, ben onu senin programda söylemiştim. Aynısı çıkmıştı yani. Aynen. Dediler yok artık onu tutuklayacak da götürecek de dünyanın gözü önünde. Yatağından aldı adamı. Yatağından aldılar adamı. Yani çıktı. Şimdi bunlar da bu kadar da olacak mı demeyin. Vallahi ben artık şaşırıyorum. Yine işte Amerika'nın güney ülkelere, Latin ülkelerine, Kanada ile çok şey yapabilir. Mesela Kanada ile sürtüşebilir. Grönland. Yani zaten Grönland üzerinde bir Hep takım istiyorum. çalışmalar var ama şu an aslında hep sağ gösterip sol vuruyor. Şimdi Trump'ın hep ikizler yönü şudur. Yani çok ikizler. G-Mine takım yıldızın içinde ben onu çok inceledim derecelerini. Bir şey gösterir. Der ki ben der Grönland'ı istiyorum mesela diyelim. Ya da işte ben Tayvan adasını istiyorum. Ya da buraya bir enerji koyacağım diyor. Hiç oraya yönelmiyor. Tam tersi sağ gösterdi ya. Direkt gidiyor sol bir tarafa sol bir yeri vuruyor. Yani Grönland'ı, Tayvan'ı gösterip Venezuela'ya saldırdı. Yani o şimdi değişken bir enerji gösteriyor. Hiç kimsenin beklemediğinde bizim size söylediğimiz Şubat-Nisan arası savaşı başlattı Orta Doğu'da. Biz bunu bekliyorduk, konuşuyorduk ve çıktı. Hiç kimse savaşın çıkacağını düşünmüyordu. Ve Trump öyle bir plan yaptı ki İsrail'le beraber direkt birleşip İran'ı vurdu. Hedefe doğru kilitleniyor. Hiç İran'ı hedef göstermedik en başta. Grönland'la Tayvan adasını hedef gösterdi. Ama vurduğu yerler Venezuela, İran çok farklı bölgeler. Dikkat edin. Nerede petrol enerjileri, nerede önemli madeni enerjiler var orayla uğraşıyor. Böyle bir enerji var ama Trump'ın haritası bu sene çok tetikleniyor ve tetiklenmeyle beraber o döngü yıl sonuna ve sonraki senede Trump'ın bayağı sıkıntılı döngülerini görebiliriz. 29 derece yükselen aslan Regulus'ta o da bir kraliyet yıldızı taşıyor ama kraliyet yıldızının üzerinde taşımak bir önemlidir. Yani sen kraliyet yıldızının üzerinde taşımazsan o kraliyet yıldızı seni en yüksekten
hop diye uçurumdan aşağı atar, düşürür Atar. yani. Şimdi Bunu bizim, sakın unutmayalım. evet hocam, bizim de sağımızda solumuzda sürekli hareketli bir toprak, yani bölgemiz Tabii. öyle. Türkiye tam böyle ortada. Biz de yani nasıl bir şeyse Trump'la nadir iyi anlaşan liderlerden biri Erdoğan mesela. Ama Tabii. bize etkileri nasıl olacak? Türkiye'ye etkileri nasıl olacak bu kraliyet dolunayının? Şimdi Türkiye savaşın dışında etkilenmiyor. Yani etkilenmiyor derken ekonomik olarak etkilenebilir. Petrol fiyatlarında vesaire. Hürmüz. Yani evet, Tabii. Sürmüz Boğazı vesaire herkese etkiler. Hı. Petrol herkese etkiler. Yunanistan'da etkileniyor. Yani herkes etkileniyor. Şimdi Türkiye'nin o tarz bir esinliği yok. Hani öyle bir olayı yok. Türkiye gayet iyi toparlanma ve yağında kavrulmaya çalışıyor. Hı. Türkiye kendi iç dinamiklerinde içine önem veriyor. Biz hep dedik ya, Türkiye iç enerjisine önem verirse dışarıda güçlü bir yumruk oluşturup güç birliği yapar ve Türkiye dünyada, Orta Doğu'da tampon güçlü bir devlet olur. Hı hı. Yani çok güçlü bir devlet konumunda olur. Türkiye dediğimiz enerjiyi haritasına göre çok güzel yönetiyor. Bence aslında insanlar Türkiye'de farkında veya değil. Ama biz gök biliminden yurt dışında da olsak bunun farkındayız. Türkiye çok güzel bir şekilde iç enerjisini güçlendirmeye çalışıyor. İç dinamiklerini güçlendirmeye çalışıyor. Hem ekonomik hem siyasi yönde. Hı hı. Dışarıya bir güçlü yumruk olarak kendini göstermeye çalışıyor. Bu çok başarılı, çok doğru bir adım. Bence şu an yapılan doğru bir çizgi devam ediyor. Çok güzel gidiyorlar. İç dinamiklerindeki iç enerjisini yükseltmek ne demektir? İç güvenliğini kontrol altına almak demektir. Zaten Türkiye bu dönem eğer iç güvenliğini sağlamcı bir şekilde kontrol altına alırsa dışarıya tek bir yumruk olarak seslenir ki hiçbir Orta Doğu'da veya hiçbir kenarında kıyıda devlet cesaret edip de zaten Türkiye'ye eyvallah çekemez. Yani öyle bir enerji veremez. Türkiye güçlüdür. Bence askeri mühimmatını da güçlendiriyor. İçerideki iç barışını güçlendiriyor. Türkiye doğru bir şey yapıyor. Bence Türkiye'de muhalefetiyle, iktidarıyla herkesin bunu desteklemesi ve o iç barışını güçlendirmesi gerekir. Yani ben Sayın Bahçeli'nin yaptığı adımı çok destekliyorum. Doğru bir adım. Neden doğru bir adım? İçerideki enerjiyi sen birleştirirsen, güç birliği yaparsan, terörü bitirirsen, barışırsan, halkınla barışırsan, bir yumruk oluşursan, dışarıda tam da bu dönem, dışarıda çok güçlü bir yumruk haline gelirsin. Bak şimdi yine aklıma geldi. Demiştiniz ki herkes Bahçeli değişecek, yeni bir MHP'nin başına lider gelecek demişti. Hayır Seren dedim Hocam ben. demişti ki Tam tersi güçlenip çok önemli açılımlar o yapacak dedim. rahatsızlandığı dönemde özellikle çok böyle öngörülerde bulunup işte Bahçeli değişecek, Hayır, artık sağlığı hayır, el tabii. vermiyor dediğinde, hayır devam edecek dediğinde çok şaşırtmıştınız Ve çok yine. da güzel kararlar alacak. Çok da iç dengeleri, iç barışı Sağlayacak çok güzel güçlendirecek dedim. Tam tersi dinamikleri, iç dinamiği barıştıracak ve çok da adını belki tatlı bir şekilde tarihe yazdıracak çok güzel kararlar alacak demiştim. Nitekim dediklerimin hepsini yapıyor. Hatta o dönemde onu yaparken insanlar biraz şaşıracak. Birbirine benzemeyen insanlar bir araya gelecek dedim. Birbirine zıt insanlar bir araya gelip el tokuşacak. Geldi. Hatta o yayınlarınızda duruyor, o başlıkları çıkartın. Evet. Birbirine benzemeyen insanlar bir araya gelecek ve çok güzel tokuş yapacaklar ve dedim bu el tokası çok büyük bir başarı getirecek dedim. İşte bu bence çok doğru adımlar atıldı, çok başarılı. İç enerji birleştirilip bir Türkiye içinde bir barış olduğunda, çok güzel bir barış olduğunda, Türkiye kenetlendiğinde, bütün halklarla kenetlendiğinde dışarıya çok güzel bir güç simgesi verir ki şimdi etrafında bu kadar kaynayan kazan varken Orta Doğu'da şurada burada Ege kaynıyor, ora kaynıyor, Orta Doğu kaynıyor. Her tarafta savaş tehlikesi riski var. Böyle bir durumda Türkiye çok güçlü bir dinamik olur. Zaten gidişat da çok güçlü dinamiğe doğru gidiyor. Hı hı. Jüpiter'in sadece yengeçte ve birinci evde olmasından dolayı bu barış iklimi, güzel iklim gelmedi. Evet, bu doğru geldi. Ama bence şimdi ekonomi evinden iletişim evine geçince asıl Jüpiter'in Başak'taki enerjisi çok güçlü olacak. O zaman Türkiye daha müreffeh, iletişimde daha güçlü, yakın komşularında daha güçlü bir döngüye gelecek. Türkiye'nin 3. evine, Başak Burcu'na Jüpiter 2028'de geldiğinde Türkiye rating yapacak. Yani yükselen bir değer olacak orada. Biz çok şükür Türkiye'nin muvaffakiyetini büyük bir sevgiyle izliyoruz. Ay inşallah ya. Ve çok inşallah. güzel destekliyoruz ve izliyoruz. Güzel yoldalar, yoluna devam. Ama işte o ekonomiyle de güzel taçlandırıldığında
gelecek 2028'ler çok güzel olacak. Nasıl görüyor? O 2028'lere diyorsunuz ekonomi. Şimdi bu dönem biraz tabii çalkantılar var. Ekonominin altın toparlanması gerekiyor. Biraz daha bir dizaynlar olacak. Ama bu bir şeylerin düşmesi ekonominin kötü olduğu anlamına gelmez. Daha iyiye doğru gideceğini gösterir. Şimdi bir şeyler yükselince altındır vesaire. Ekonomi iyi anlamında değildir. Altın yükselince ekonomi kötü demektir. Yani piyasa çünkü dengeler değişiyor demektir. Piyasa iyileşirse dolarda, euroda, altında hepsi düşer. İşte iyileşmeye doğru giden bir enerji görüyorsunuz. Ve 2028'de ekonomi çok iyi olacak. 2028'de Jüpiter'in Başak enerjisi ödülü getirecek. Halkın da bence rahat bir nefes alacağını düşünüyorum. Yani gök ilmi burada matematik açılarda bize bunu kesin söylüyor. Şimdi benim merak ettiğim bir şey var, sorayım. Çünkü benim izleyicilerim de çok yakından takip ettiği faili meçhuller, cinayetler, bir sürü dosyalar var. Bazılarında mesela iddianameler bekleniyor. İşte Güllü dosyasında veya işte Gülistan Doku aranıyor falan filan. Şimdi bizim izleyen kadınlarla alakalı. Bakan Bey de Akın Gürlek bütün bu faili meçhullerin üzerine gidilecek dedi ve özel ekip kuruldu. Şimdi yay bir şeyleri ortaya çıkarır mı? 31 Mayıs'a doğru biz bunların iddianamelerin geldiğini, bazı şeylerin çözüme kavuştuğunu görür müyüz hocam? Yay hukuk demek. Yay adalet demek. Hani mantık olarak. Yay mahkemeler, davalar demek. Yani iyi bir noktaya doğru, yani bütün hepsinin yavaş yavaş Mayıs sonu Haziran başı ortaya çıkacağını göreceksiniz. Yani iddianameler ortaya çıkacak. Her şey artık bir neticeye doğru gidecek. Artık hukukta davalık süreçler varsa olacak ya da bir takım gelişmeler sona doğru gidiyor. Artık sona doğru gideceğini gösteriyor. Ondan sonra her şeyin çok güzel açıklanacağını, bazı artık durumların gündeme geleceğini gösteriyor. Şimdi bak ne dedim, her şey bitecek, sonlanacak, yeni bir dönem, devir başlayacak. Bu yeni devri Kraliyet Yıldızı Dolunay getiriyor. Şimdi yayın orada temsil ettiği Dolunay 9 derece. Kraliyet Yıldızı'nın olduğu yer. Dikkat eder misin Aysu? Bu sene bir Kraliyet Yıldızı daha tetikleniyor. Yaklaşık 3,5-4 derecede 29 Ağustos'ta yine etkisi 2-3 ay önce etkisini gösterecek olan balık ay tutulması. Ay bu ne çok tabii, bu sene çok sert evet, ikinci kraliyet. Formalhaut kraliyet yıldızı var. Şimdi bir Antares, bir Formalhaut kraliyet yıldızı, 3 ay arayla 2 kraliyet yıldızı. Hem dolunay döngüsü, biri de ay tutulması. Yani 2 dolunay, bir de ay tutulması. Yani demek ki kraliyet yıldızları büyük olaylar gündeme getirecek. Büyük olayları çözüme kavuşturacak. Önemli şeylerin bitiş ve sonlanmasını, yeni bir döngünün başlangıcını getirecek. Yani bu 3 ay, 6 ay, 9 aylık süreç burada çok egemendir. Kraliyet yıldızları tetiklendiğinde Rusya ve Putin de çok sahneye çıkar. Demek ki ya bu döngüde ya da sonbahar enerjisinde. Ne gibi hocam? Yani artık oda savaş enerjisi sahneye çıkar. Doğu Avrupa blokunu tehdit eder. Ukrayna'da işlerini yarım kaldı, onları tamamlamaya çalışır savaş enerjisinde. Devam edecek tabii, yani. Çin de son sözü söyleyebilir bu arada. Yani yılın sonunda Çin de son sözü söyleyebilir. Yani şimdilik onların sesi çıkmıyor. Ben dedim ya, bu savaş bir barış, bir savaş şeklinde gider. Yani 1-2 ay savaş, 1 ay barış, sonra bir daha savaş, bir daha barış. Ama bir şekilde en son sözü Rusya ile Çin'in söyleyerek bir enerjiyi keseceğini söylüyorum. Sahneyi Trump başlattı. Putin ve Çin sahneyi kapatacak dedim. Sahne sizin diyor yani Yani onlara. evet, o da sahneyi kapatacaklar onlar. Peki hocam, Türkiye için Kraliyet Dolunay'ında bizi en çok şaşırtan öngörü ne olacak? 6. evde bazı çalışmalar tamamlanması gerekiyor. Ben şunu görüyorum. Hemen aynı gün olmaz ama ben bu dolu kraliyetleri 1 yıllık veya 6 aylık periyotlarda tetikleneceğini düşünüyorum. 6. ev çalışan kesim demektir. Yani memurlar, işçiler, kamu çalışanları, görevlileri anlatır. Hizmet sektörü. 6. ev hizmet sektörüdür. Belediyeler, belediye çalışanları, belediye başkanları, kamu memurları, işçiler, çalışan kesimi anlatır. Peki bu hizmet sektöründeki sert dolunay neyi gösteriyor? Artık onlarla ilgili yeni yasalar, yeni düzenlemelerin geleceğini gösteriyor. Demek ki Mayıs-Haziran arası meclisteki kanunlar hızlı çalışacak. Yeni yasalar, yeni kanunlar çıkabilir parlamentodan. Meclis ve milletvekillerinin kanunları çok gündeme gelebilir. Mecliste hararetli tartışmalar, hararetli konuşmalar olabilir. Yeni yasalar ve yeni kanunlar konusunda. Hem boğa yeni ayı hem yay dolunayının çifti hareketi. Şimdi böyle durumlarda yeni yasalar çıkması, yeni kanunlar, çalışan kesim, bunların maaş düzenlemeleri, 657 dediğiniz devlet memuru kanunu ülkenizde uygulanan mesela, hani o yasaların gündemde olması, yeni bir takım
memuriyet yasaları, kanunları, memur alımı ve memurların fazlalık enerjileri, orada iş değerlendirmeleri, iş bölümleri tekrar masaya yatırılacak. Yeni bir düzen, yeni bir döngü geleceğini düşünüyorum. Bak iyi değerlendirin. O aralıkları iyi değerlendirin. Ama bu 3 ay 6 aylık periyotlardan sonra çok yüzü gülecek 2027'de memurların, personellerin, işçilerin yüzünün çok iyi gülebileceği güzel zamların ya da güzel enerjilerin olabileceğini düşünüyorum. Evet. Hocam şimdi eğer bu kısma da ekleyeceğimiz yoksa ben aslında şunu sormak istiyorum. Hani dediniz ya herkes bir bedel ödeyecek. İyiyse iyi, kötüyse kötü. Tabii. Yay dolunayında en çok böyle hani böyle takım olarak baktığımızda hangi burçlar burayı daha iyi değerlendirmeli? Biraz da bireysel hayatlardan bahsedelim mi? Tabii şöyle kişisel haritalarda bakarsak değişken burçlar, mesela Başaklar senin, Başaklar, İkizler, özellikle Yay tabii dolunayı direkt tetikleyen Yay İkizler aksı ve Balıklar, ki Balıkta 3 ay sonra bir ay tutulması da var. Değişken gruplar bu yakın 3-5 ayı hayatlarında önemli finallerle kapatacaklar. Yani hayatınızda bu dönem yeni bir teklif gelir her konuda. Bak her konuda, konu içeriğine girmiyorum. Her konuda yeni bir teklif gelebilir, yeni bir potansiyel ortaya çıkabilir, yeni bir başlangıç yapın diyebilir. Ama bunun için eskiyi bitirmeniz gerekir. Yani sizler, yani değişken gruplar bu dönemde 4 ay bir şeyleri bitirip sonlandırmakla yükümlüler. Çünkü 2 kraliyeti değişkenler yaşayacak üstlerinde. Biri Balıkta, biri Yayda. Şimdi sert dolunaylar bunlar, sert enerjiler. Doğal olarak bir şeyleri bitirme ve sonlanmaya doğru gidiyorsunuz. Hayatlarınızda yarım kalan, eksik kalan her şey tamamlanacak. Projemi bitecek. Çalışmamı tamamlayacaksınız. Neyi eksik bıraktım? Eksik bıraktığımı gideyim halledeyim, bitireyim diyeceksiniz. Ama bir de bu dolunayların sonu var. Yani 3 ay 5 ay sonra yepyeni bir dönemin kapısını açacaksınız. Hayatınızda her şeyin değişkenlerin yenileneceğini, değişip dönüşeceğini ve bu olayların Uranüs'teki, ikizlerdeki Uranüs'ün de ani, beklenmedik, şaşırtıcı, şok edici haberler ve olayların da hayatınıza gireceğini unutmayın. Uranüs de size kare açılar yapıyor. Aniden beklenmedik, hiç beklemediğiniz haberler, beklemediğiniz başarılar, beklemediğiniz jestler, beklemediğiniz imkanlar, kapılar açılabilir. Oo, sürprizler. Evet, çok güzel kapılar açılabilir. Peki böyle onlar için zorlayacak, bu dolunayı zorlayacak burçlara buradan diyelim ki biraz daha sabredin, dikkat edin diyeceğiniz burçlar hangileri? Şimdi tamamen değişkenler dikkat edecek. Çünkü onlar siz kabak başınızda patlıyor. Evet, Yani olumlu veya olumsuz yönde ama kabak başınızda patlıyor. Yay, ikizler, başak ve balık bu eksenin içinde olacak. Kararsal döngüler. Yani bitişler ve yeni başlangıçlar. Umarım olumlu yönde olacak diye düşünelim. Harita açılarınızın diyelim olumlu olduğunu düşünelim. Ama biraz daha disiplinli ve sistemli gidecek yapılar da var. O da öncüler. Koçlar, teraziler, yengeçler ve oğlaklar. Onlar da biraz daha temkinli, dikkatli, daha kısıtlı, daha şeyli gidiyorlar, blokajlı gidiyorlar. Çünkü Satürn de onlara kare yaparak bütün evlerine, gezegenlerine diyorlar ki öncülere, aman öncüler, öyle bağırma, öyle çağırma, öyle ben deme, öyle işte kabadayılık yapma. Her hayatın her noktasında öyle sivrilme, aman dikkat, aman rahat ol, aman enerjine dikkat et. Satürn tepenizde, haberiniz olsun diyor. Satürn kontrol ediyor onları. Şimdi de bir tuhaflık oldu bu Mayıs ayında. Yani mesela 2 dolunayı bir arada yaşadık. Bir başta bir sonda. Tabii ki. Bir de mesela ben şu an çevremde çok duyuyorum. Herkes diyor ki üzerimde bir ağırlık var. Hani böyle bir herkes sanki böyle bir akıl tutulması yaşıyor. Doğru. Gerçekten niye oluyor? Neyin etkisi bu? Bu şu enerji, dolunaylardan gelen enerjiler insanların hayatlarında köklü finaller getirir. İnsanların beyinleri, hani algı şeklimiz bunu çok kabul etmek istemez. Örneğin bir arkadaşınızda çok iyi bir dostluğunuz vardır. Gökyüzü bu dolunaylarda, çifte dolunaylarda ve kraliyetlerde bu enerji bitti. Senin bu arkadaşla yol ayrımına girmen lazım. Belirtileri de görüyorsun, yaşıyorsun diyelim. Ama sen inat edip onunla devam etme gibi bir şeyin varsa bir durgun enerjinin içine giriyorsun. Gökyüzü diyor ki kangren olan kolları kesin atın. Çok örnekle bunu söyleyebiliriz. Yani işinde, yaşamında, sosyal hayatında, evliliğinde ya da ikili ilişkinde ya da projende bir kangren bir kol varsa onu kes at diyor. Yoksa o kangren kol bütün vücudu diyor zehirlemeye başladı. O zaman kişi de alışkanlığını terk etmekte zorlandığında
hemen blokajın içine giriyor. Hani dediğin o mental döngü orada başlıyor. Tamamen o blokaj mental döngüyü getiriyor. Evet, duydunuz arkadaşlar. Bütün blokajları kaldırıyoruz. Kaldırın tabii. Valla kesinlikle. iyiye kullanırsak kraliyet dolunayı da bizim Tabii tepemizde enerjini güzel, bol bol harcayacaksın. Güzel harcayacak. Tabii. Hadi bakalım inşallah güzel haberlerle. Hocam ağzınıza sağlık, değer kattınız. Estağfurullah. İyi ki katıldınız, Sağ iyi ki ol. geldiniz. Teşekkür ediyorum. Çok Ne teşekkür demek. ederim. Çok keyifli bir program Sağ ol, oldu yine. bizler. Siz de merak ettiklerinizi yazın videonun altında. Bir sonraki bölümde konuşalım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.